Amasya'dan hayırlı huzurlu günler arkadaşlar. Bugün sizlere 3 çeşit maserasyon yağı yapacağım. Sarı şifalar diye adlandırdığım bu yağlar çok işinize yarayacak. Gördüğünüz gibi aynı sefa çiçeklerimizi topluyorum. Aynı sefa çiçeği o kadar şifalı bir çiçek ki bunları toplayıp bir iki gün gölgede bekleteceğim. Daha sonra maserasyon yağını yapacağım. Şimdi sırasıyla çiçeklerimizi toplayıp yağların nasıl yapıldığına geçeceğim. Hemen burada da mucize bir bitki diyebileceğim civan perçemi. Bahçemde özenle yetiştirdiğim civan perçemlerini, uç kısımlarını ve sap kısımlarını topluyoruz. Yapraklı ve dallı toplamak önemli. Sarı kantaron zamanı da geldi. Sarı kantaronları da bir güzel topluyoruz. Sarı kantaron da en şifalı yağlardan. Bitkilerinizi temiz ve ilaçsız yerden toplamanız çok önemli. Topladığım bu çiçeklerin faydalarını anlattığım uzun videolar YouTube kanalımda var. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Her evde bulunması gereken 3 çeşit yağ anlatıyorum arkadaşlar. Peki sarı kantaron otunu nasıl tanırız derseniz. Gördüğünüz gibi sarı kantaronları böyle toplayın ve elinizle ezin. Zaten kırmızı yeri sizle ben sarı kantaronum diyecektir. İşte bu kırmızıyı yağın içine verdiği zaman da sarı kantaron yağ oluyor. Kendisi sarı ama yağı kırmızı oluyor arkadaşlar. Yanıklar için, cilt için çok şifalı bir yağ olacak. Sarı kantaronla çok benzerlik gösteren başka bir ot var. Lütfen bununla karıştırmayın. Çiçekleri o kadar benziyor ki sarı kantaron diye toplayan çok var. Bu yüzden sarı kantaron otunu dediğim gibi böyle anlayabilirsiniz. Özenle, dikkatle toplayın lütfen. Tekrar söylüyorum. Çiçeklerimizi temiz yerden toplamalıyız. Çünkü cildimiz için kullanacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi kantaronlarımızı topladık. Yıkadık. Böyle hafifçe kurudular. Çok temiz yerden topluyorsanız bunları yıkamanıza gerek yok. Hemen şimdi kantaronlarımızı bu şekilde doğrayıp kavanozumuza dolduruyoruz. Daha çok çiçeklerini toplamanızı, koymanızı tavsiye ederim. Sadece çiçek kısımlarını toplayabilirsiniz. Diğer sap kısımlarını da çay yapmak için ayırabilirsiniz. Civan perçemlerinde yine gördüğünüz gibi civan perçemlerinin saplarını da koyacağız. Bu yağlar oldukça şifalı yağlar arkadaşlar. Vaktini kaçırmayın. Şimdi tam zamanı. Aynı sefa, civan perçemi ve kantaron, sarı kantaron. Bunlar en şifalı bitkilerden. Maserasyon yöntemiyle yapılan yağlar uçucu yağlara göre kullanımı daha iyidir arkadaşlar. Uçucu yağların alerjik reaksiyon gösterebileceği biliniyor. Uçucu yağları da yine seyretmeden kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu yüzden de maserasyon yöntemiyle kullanacağınız yağlar daha sizin için uygun olabilir. Maserasyon yöntemiyle yapılan yağlar bitkinin özütünün bu yağa geçmesiyle elde edilir arkadaşlar. Bunun için de kullanacağımız yağ çok önemli. Maserasyon yöntemi bitkilerin taşıyıcı yağlarla birleşmesi sonucu bitkinin özütünün yağa geçmesiyle elde edilir. Her bitkinin bekleme süresi karanlıkta mı güneşte mi olacağı ise bitkinin kendine göre değişir. En bilindik maserasyon yöntemiyle elde edilen yağ da sarı kantaron çiçeği yağıdır. Sarı kantaron çiçeğinin uçucu yağı alerjik reaksiyon gösterebilir. Diğer uçucu yağlar da alerjik reaksiyon gösterebilir. Uçucu yağ damıtma usulü distilasyon yöntemiyle özel üretilir. Bu yüzden de uçucu yağları seyretmeden kullanmayınız. Aynı sefa içinse arkadaşlar aynı sefa çiçeklerimizi topladıktan sonra 3-4 gün gölgede bu şekilde kurutuyoruz.
Bu şekilde kuruttuğumuz aynı sefalarımızı yine kavanozumuza dolduruyoruz. Aynı sefayı kurutmamızdaki amaç küflenme yapmaması için arkadaşlar 2-3 gün kurutmak yeterli. Şimdi gördüğünüz gibi yağlarımızı hemen üstüne dolduracağız. Bunun için kullandığınız yağın içilebilir saf zeytinyağı olması gerekiyor. Hemen şimdi yağımızı dolduruyorum. Ve bu yağımızı çiçeklerimizin üzerine dolduracağım. Bitkilerimizin üzerine aşacak şekilde yağ dolduruyoruz. Cildimize kullandığımız yağ mutlaka içilebilir yağ olması gerekir. Kötü yağ asla kullanmayın. Mutlaka iyi yağ kullanın arkadaşlar. Şifa bulabilmeniz için kullandığınız yağ gerçekten çok önemli. Şimdi ağzını kapatıp kavanozlarımızı güneşe alacağız. Yağlarımızı gördüğünüz gibi güneşe koyduk. Güneşte 40 gün bekleyecekler arkadaşlar. 40 gün sonra süzüp kullanıma hazır olabilir. Ne kadar çok beklerse o kadar şifası iyi olacaktır. Mutlaka ama burada söylediğim gibi içilebilir yağ olması çok önemli. Şifa olsun. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere 3 şekilde sarı şifa olan maserasyon yağını anlatmaya çalıştım. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı, huzurlu, şifalı günleriniz olsun. Amasya'dan selamlar.